Merhabalar. Bugün yeni bir akışla karşınızdayız. Bugün OCR yapacağız. OCR ne demek? Resimlerin üzerindeki yazıları okumaya çalışacağız. Ee, Buradaki iş akışımızda Telegram kullandım. Telegram'ın kurulumunu, işte botu nasıl kurulacağını daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bunların üzerinde durmayacağım. Telegram trigger'ımızı şu şekilde bağlıyoruz. Access token'ını girip save'lediğimiz zaman şu yeşilliği gördüğümüz zaman bağlanmış demektir. Şimdi burada Telegram'ımıza gönderdiğimiz bir faturayı işleyerek üzerindeki bilgileri alarak Google Sheet'imize yazacağız. Daha önceki videoda yaptığım gibi orada verileri PDF'ten alıyorduk. Burada hem PDF hem JPEG ya da işte PNG gibi resimlerden, imajlardan datayı nasıl alınacağını gösteriyorum. Bunu işte yorumlarda bir takipçim istemişti. Ona göre bunu yapıyorum. Şimdi buradaki trigger'ı anlattığım gibi bağlıyorsunuz Telegram'ınızı. Şuradaki olaya download file seçtiğinizde Telegram'ın, yani şu artıya tıklayıp Telegram diyelim. Burada bir sürü özelliği var Telegram'ın. Download file özelliği de buralarda bir yerde olması lazım. Şöyle yapalım. Ya da get file mı? Get file şu. Şu özelliği şurası. Yani get file'ı. Burada önemli olan kısma geliyorum. Bir imaj attığınızda bu imajların çeşitli formatlara ayırıyor Telegram. Thumbnail oluşturuyor işte çeşitli boyutlarda. Bize en büyük boyutu gerekiyor burada. En büyük boyutunun ID'sini şuraya atıyoruz. Şunların kırmızılıklarına bakmayın. Bunların özelliği şudur. Yani buraya mesela hangisinin ne olduğunu bilmiyorum ama file ID geldiği zaman bu PDF'lerde geçerli sanırım. PDF'lerde bunu alıp bu tarafa gönderiyor data olarak. Eğer bir PNG geldiyse mesela Photo 3 file ID'yi gönderiyor. Az sonra zaten denememizde bunların göreceğiz. Burada sonucu görüyorsunuz. Daha önce ben bir PDF invoice, yani fatura göndermiştim. Bu şekilde bir görüntü var burada. İsterseniz bunları sıfırlayalım. Sıfırdan ne olduğuna bir bakalım. Şöyle test workflow diyoruz. Buraya Telegram yanında gördüğünüz gibi faturacı mülayim diye bir bot ekledim. Botu tekrar söylüyorum. Daha önceki videolarımda sanırım Make videosunda nasıl Telegram'a bot yazacağımızı ve bunu tanımlayacağımızı, işte API key'ini nasıl tanımlayacağımızı göstermiştim. Buradan dosya olarak seçiyorum. Faturalar, fatura foto diye bir dosya yaptım. Ben burada işte bu PNG faturam, bu JPEG faturam, bu yine PNG'ymiş. Çeşitli fatura tiplerini buraya koydum. Bir tane de PDF faturam var. İlk önce PDF ile başlayacağım. PDF'i açıyorum. Gönderiyorum. Oh, pardon. Burada şeyi tetiklemedik. Şöyle diyelim. Tekrarlayalım. Gördüğünüz gibi gidiyor PDF. İçindeki şeyler, bunu anlatacağım. OCR işlemi gerçekleşiyor burada. Sonra yapay zekaya gidiyor. Burada
parse ediyor yapay zeka alanları. Sonra PDF'i Drive'a atıyor. Drive'dan yine alıyor. Google Sheet'imize işliyor. Bundan sonra yine bir AI agent'a gönderiyoruz işlemi. Bize şu yandaki gibi faturayı okuyup içindekileri ne olduğunu işte bize belirterek bir cevap dönüyor. Ve faturanın bulunduğu linki buradan bize gösteriyor. İşte bu Google Sheet'imizde şu şekilde işliyor faturayı. Bu faturanın yolu mesela şu görmüş olduğunuz gibi aynı fatura. Az önceki seçtiğim. Bunu da şöyle açarsak bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bunun, bunu da Drive'da gösterecek olursak ben geçenki videomda da faturalar diye bir dosya açmışım. Onun içine fatura imaj diye bir dosya açtım. O da buraya geliyor. İşte isterseniz bunların hepsini bir silelim buradan. Tekrar denemeler yapacağız çünkü. Şimdi bir de mesela bir PNG veya JPEG dosyası da atalım. Test workflow'a başlıyorum. Tetikleyici bekliyor. Dosyaya basıyorum. Şu mesela neydi? JPEG'miş bu fatura. Open diyorum. Gönderiyorum faturayı. İşlem başlıyor. OCR'a geliyor. Analiz ediliyor. Sonra AI'ya geliyor. Parse ediliyor. Buradan yine Telegram'a geliyor. Drive'a gönderilip özellikleri Google Sheet'e yazdırılıp Telegram'a tekrar bize sonuç olarak gönderiyor. Gördüğünüz gibi faturayı göndermiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Faturanın toplam tutarı 4140 TL ve son ödeme tarihi 21 Ocak 2032. Bunu nereden bulmuş? Böyle bir şey yok faturada. Şeyleri kontrol ederseniz iyi olur. Ee, doğruluğunu. Burada yapay zeka bazen yanlış okuyabiliyor. Orijinal fatura 2 JPEG dosyası Google Drive'a eklenmiştir falan filan işte bunu anlatıyor. Notlar bulunan ürünler kadın montu, yeni sezon bot, kadın aksesuar, kadın ayakkabı ve ajanla. Neyse buradan da şeye tekrar invoice'e ulaşabiliyoruz. Yani şu invoice database'e 4140 TL açıklamaya böyle kadın montu falan filan şeydir diye eklemiş. Bu da fatura yolu. Tıkladığımızda herhalde fotoğraf olduğu için göstermesi lazım ama göstermedi. Yani kaydet desek, şuradan açsak diğer ekrana çıkardı. Şöyle faturamızı da açtı. 4000 şey diye. Şu detayları da aldı görüyorsunuz şurada. Açıklama olarak bunları aldı. Ama tabii siz fiyatları teker teker de geçmek istiyorsanız ona göre bir burada düzenek kurabilirsiniz. Ben direkt açıklama diye geçtim ama mesela adresi getirmedi. Adres var mıydı bu faturada? Adres varmış ama getirmedi. Yani yapay zekanın kullandığınız yapay zekanın özelliklerine de bağlı bu. Yani tam derin şekilde düşünen bir yapay zeka varsa ben burada şunu kullanıyorum. Bunu getiren şöyle GPT 4.0 mini. Ee, siz mesela GPT o1'i de kullanabilirsiniz. GPT O'yu da kullanabilirsiniz. Mini'yi değil. Gerçek şey olanını. Ama tabii buna göre fiyat şeyleri değişecektir her request'te. Şimdi burada
açıklamalara geçeyim. Telegram'ı zaten açıklamıştım. Onun üzerinde çok durmaya gerek yok. İsterseniz buradan Telegram'ı kaldırabilirsiniz. Dünkü dedim daha önceki yaptığım videodaki gibi başka yerden dosyayı alıp bu analiz işlemlerine verebilirsiniz. Burada analiz işlemleri için Llama Cloud'u kullandık. Onun da URL'i bu upload URL'i diyeyim. Yani bu post metoduyla upload etmek için. Onun da bir yetkinlik ayarları var. O da şu şekilde oluyor. Authorization. Bir de buraya API key'ini yazıyoruz. Bunları nereden bulacağız? Hemen ona geleyim. Şöyle bu tarafa geçersek. Llama Cloud sitemizin ismi. Buradan gerekli işlemleri yapıp yani üye olup girdiğinizde API Keys bölümüne geldiğinizde burada olacaksınız. Burada Generate Key dediğinizde mesela ben N8N için burada Generate Key dedim. Siz demo deyip başka bir şey veya muhasebe deyip bir key oluşturuyorsunuz. Her zaman yaptığımız gibi. Bu key'i kopyaladıktan sonra şöyle dokümantasyona gidiyoruz. Dokümantasyondan parsing modes. Pardon, dokümantasyona API referansa gideceğiz. Aslında dokümantasyonun şu sayfada olması gerekiyor. Evet, yani şurada açmışım ben direkt. Parsing kısmına API referanstan parsing kısmına geliyoruz. Parsing kısmında upload file yani karşı tarafa göndereceğimiz resmi, PDF veya işte fatura ile ilgili imajı bu şekilde yüklüyoruz. Şu linki alıp parsing upload'u workflow'umuza koyuyoruz onu. Şöyle gelelim workflow'umuza. Şunu kapatayım. Şuraya. Metodumuzu da post olarak belirliyoruz. Çünkü şurada görüldüğü üzere post metodu olması gerekiyor. Buradan authorization bizim işimize gelen yani yapmamız gereken gösterdiğim kısımda şuydu. Şuradan header account yani şurada create credential dediğinizde şuraya authorization'ı yapıştırıyorsunuz mesela. İsterseniz kopyalayıp direkt şuradan alabilirsiniz. Buraya yapıştırıp buraya da authorization kısmını şu API key'imizi yapıştırırken bir bearer yazmanız gerekiyor. Şunu expression yapayım da görünsün. Bearer. Boşluk bırakıp oluşturmuş olduğunuz API key'inizi şuradaki kopyaladığınız bir yere kopyalayın veya işte bu işlemleri yaptıktan sonra şu alana geldikten sonra yapıştırın buraya ve kaydedin. Ben de bunlar gerekli olmadığı için ben daha önceden yaptığım için kapatıyorum. Yani şurada benimki şu şekilde gördüğünüz gibi ama önemli noktası o bearer'ı unutmamanız gerekiyor orada. Yani şunu unutmamanız gerekiyor. Şimdi content type multi-platform data code. Şimdi diğer ayarlara da gelelim. Diğer ayarlarda header'ları eklerken using things below diyoruz yine her zaman gibi. Accept dediğimiz application JSON yazıyoruz buna. Sonra send body kısmını da açıyoruz. Body göndereceğiz. Form data seçiyoruz buradan.
Sonra ilk parametreyi binary file seçiyoruz. N8'ten binary file. Burada ismine file diyoruz. Input data field name'ine de data diyoruz. O nereden geliyor? Şu datayı buraya alıyoruz yani. Datanın bilgilerini daha doğrusu. Sonra buradaki önemli premium mod seçili olması gerekiyor ki OCR'ı düzgün yapsın. Form data seçiyoruz buradan. Ve premium mod yazıyoruz buraya. Tabi expression içinde yazın. Value'sunu true yapıyoruz. Yani premium modu aktif hale getiriyoruz. Burada options, auto detect. Tamam, burada bir şey yok. İmajımızı upload ederken bu bilgilerle karşıya gönderiyoruz. Yani header'larımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Body'sini bu şekilde ayarlıyoruz. Body'de zaten imajı gönderiyoruz. Ondan sonra sıradaki işlem imajın analizi. Onun için de şu parsing, şu linki ve şu şeyi yazmayı unutmayın. Bu ID nereden geliyor? Şuradan geliyor. Gördüğünüz gibi 800A57E1 800A57E1 imajın o Llama Cloud'daki ID'si. Yani bununla haberleşiyor. Yine burada aynı credential tipleri şeylerimiz var. Bunu yaparken aslında hem HTTP request'i buraya basıp arayıp tekrar yapmanıza gerek yok. Şuradan hemen yandakinden duplicate dediğiniz anda şöyle size bir tane çıkartıyor. Bunun içindeki bilgiler zaten yandaki credential'ları, işte credential Türkçesi neydi credential'ın? İzinleri, gerekli izinleri zaten kopyalıyor. Yani authorization bir de API key'iniz kopyalanmış oluyor direkt burada. Hiç uğraşmıyorsunuz tekrar yazayım, tekrar gireyim diye. Header özellikleri yine aynı burada. İşte bu özelliklerin hepsi aynı. Sadece linkte bir değişiklik var. Şunu diyelim de daha sonra sileriz. Şuradan devam edelim. Credential özellikleri aynı dediğim gibi. Burada header özellikleri yine JSON application JSON olacak şeyi kabul ettiği şey. Burada bu kadar bırakıyoruz. Diğer send body kısmı yok burada. Buradan switch'imize geliyor. Switch'imizde statüsleri belirliyoruz. Oradaki durumları çünkü karşıya gidiyor dosya. Orada OCR işlemleri yapılmaya başlıyor. İşte bir kere deniyor. Olmadıysa tekrar, yani olmadıysa değil, başka satır varsa dosyanın büyüklüğüne ve üzerindeki yazılara göre kendini ayarlıyor ve defalarca dönmesi gerekiyor üzerinde dosyanın. O yüzden buraya iki tane switch içinde iki tane şey koyuyoruz. Özellik. Birisi pending, birisi success. Success olduğunda zaten akışımız devam ediyor. Pending olduğunda geri dönüp şurada şeyden göstereyim. Buradan geri dönüp tekrar analize geliyor. Bazılarına birkaç defa yapıyor. Yani büyüklüğüne göre dosyanın. Burada da wait bir saniye bekletiyoruz. Burada bekletiyorum. Yani biraz şey olsun diye. Ee, bu Llama Cloud kaç tane izin veriyordu? Şöyle bir gidelim. Ha, 3000 krediye izin veriyormuş. Ben 270'ini kullanmışım. Yani günlük ne diyor? 3000 free credits per day. Yani 3000 krediye günlük zaten bir kredinin fiyatı da yazıyor orada.
0,01 sent. Bayağı da ucuz yani şey olarak bu OCR işlemi. Ee, Yani burada bir şey ödemiyorsunuz zaten 3000 krediye kadar. Onu aşarsanız yani büyük projeniz varsa ona göre artık ya ödersiniz ya lokal bir şey kullanırsınız. Bu Lama'nın çünkü lokal modelleri de var. Eğer bilgisayarınız güçlüyse lokalde de çalıştırabilirsiniz. Yani ben çalıştırmadım burada ama biraz kolayına kaçtık işin. Biraz da az vaktim vardı bunları yapmak için. Böyle silmemiş miydik ya? Silmiştik. Bir tane var. Şimdi devam edelim. Burada dönüyor dedik. Success olduğunda yukarıya doğru ikinci analizimize gidiyor. Burada ne yapıyoruz? Ee, Bize gelen verileri Markdown'a çeviriyoruz. Bunu da nereden buluyoruz? Hemen dokümantasyona gidelim. Şurada results Markdown olması gerekir ama nerede? Neymiş? Text, text, structure, references, job result. Şunu. MD results, markdown results. Burada gördüğünüz gibi bu da get olması gerekiyor. Yani Llama Cloud'un serverından gönderdiğimiz dokümanın OCR'lanmış şeklini kendi sistemimize çekiyoruz. Şuradan bakalım. Linki bu. Get. Yine credential'lar aynı. Yani yetkiler aynı. Burada herhangi bir headers falan kullanmıyoruz. Bu default böyle 21 geliyor zaten redirect. Buna dokunmayın. Dosyamız şu şekilde bir formatta geliyor data içinde. Yani Markdown formatında. MD. Eğer programcılar varsa aranızda bunun ne olduğunu bilir. Sonra buradan yani bu taranmış bizim burada faturamızın taranmış şekli üzerindeki yazıların hepsi teker teker listelenmiş şekilde geliyor. Şu neyi bir satır aşağı gibi düşünün. Bir satır aşağı kodlamada gösteriyor. Normal bir şeyde text file'da gösterimi yapılırsa bunun. Buradan az sonraki zaten şeyde göreceksiniz. Basic LLM chain'de. Burada AI'ımıza geliyor. AI'ımızda şöyle açayım promptumuzu. Ben şu şekilde yaptım. Datayı buraya yani şu bize gelen HTTP request'ten gelen yani Llama Cloud'dan gelen OCR'lanmış verimiz. Bu OCR'lanmış veri şu şekilde. Hakalar giyim, fatura, tarih, şu 32. Öyle mi yazıyordu ya tarihte? Bakalım. Harbiden 32 yazıyormuş ya. Neyse. Tamam. Böyle doğruymuş. Doğru. Ben yanıldım. Kusura bakmayın. Videonun başında 32'de ne demiştim? Yani şuradaki anlatırken bize gelen cevap Ocak. 2032 öderiz ya. Neyse. Giyelim bir 2032'yi kaç? 7 yıl sonra öderiz ya. Aynı paraysa öderiz. Bu enflasyonla bu paranın ne olacağını sanmıyorum ama. Neyse. Gelelim işte datamıza. Datamız şu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi. Siz de burada yapay zekaya
Bana şunlar lazım gibi bir şeyler ekliyorsunuz. Ben buraya işte fatura numarası, fatura tarihi, fatura açıklaması, toplam fiyat, adres, dosya gibi bir şeyler ekledim. Siz onları artık kafanıza göre bir şeyler söyleyip bana bunları yap diyebiliyorsunuz database'e. Aman database diyorum ya, yapay zekaya. Sonra kapatalım bunu. Yanında görmüş olduğunuz gibi bunun açıklaması şeyi var. Buradaki seçtiğim o bir mini'yi seçtim. Ben o da akıllı tarıyor şeyleri. Yani daha güzel veriyor. Ee, 4O mini biraz kötü sonuçlar verdi. Siz diğerlerini de deneyebilirsiniz. Artık size hangisi daha iyi gelirse o modeli deneyebilirsiniz. OpenAI'ni denedim ben. Siz belki Google Gemini falan denersiniz. Belki daha iyi sonuçlar çıkartır. Ee, chat modeli. Bir de burada parse etmek için Structured Output Parser'ı kullandık. Ona da şöyle bir JSON e, formatı eklememiz gerekiyor. İşte buraya adres, mesela başka bir şey de ekleyebilirsiniz. Buraya telefon gibi mesela. Tabii bunu ekledikten sonra aşağıda bundan sonra da düzenleme yapmanız gerekiyor. Ben şu anda düzenleme yapmak istemediğim için siz kendinize göre artık projenize göre düzenlemesini yaparsınız. Bu ne işimize yarıyor? Bize şu formatta e, bilgileri alabilmemizi sağlıyor. Burada faturanın bütün özelliklerini almış görüyorsunuz. Tabii bunları mesela bunu bir dizi olduğunu görüyorsunuz. Burada eğer JSON'da bir dizi olarak ifade ederseniz diğer şeyleri de almak isterseniz mesela fiyatları vardı sanırım faturanın tarafında. Fiyatı vardı, toplam miktarı falan vardı. İşte 3 tanesi bu kadar, hepsi bu kadar gibi özelliklerine de ayrıştırabilirsiniz. Ee, buradan yine bir mapping tool'umuza gidiyoruz. Burada gelen çıktıları JSON'a çevir diye bir output'u alıp buraya koyuyoruz. Buradan JSON'ı seçip manuel mapping de yapabilirsiniz. Yani kendi elinizde bu fatura buraya, bu şeyi buraya, bilmem ne buraya diye yapabilirsiniz. İsterseniz böyle direkt JSON çıktısına şey yapabilirsiniz. O da şu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi. İşte fatura numarası, fatura tarihi, fatura açıklaması diye şu 4 tane şeyi. Şu JSON array dedim. Bak köşeli parantez içine alıyor. Bilmeyenler için belki gençler vardır aramızda. Programlama yapmayanlarımız vardır. Bu şekilde gösterimi JSON'da yani Java Script Object Notation uzun adı. Buradan da geçiyoruz. Yine Telegram'a dosyamızı alıyoruz. Faturacı botumuz işte resource'umuz file get diyoruz buradan. File ID'mizi download file item JSON result file ID download file neredeydi bu? Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu da bize verimizi getiriyor. Yani faturamızı, şu yüklediğimiz fatura 2 JPEG dosyası. Yani denemek için şuraya basıp şey yapabilirsiniz. Ee, buradan gelelim
Drive'ımıza nasıl işte ekleyeceğimizi. Burada Google Drive özelliklerini tanımlıyorsunuz. Bunu defalarca anlattım nasıl tanımlayacağımızı. İşte Content, Client ID'nizi, Client isminizi giriyorsunuz. Login oluyorsunuz. Kendi Google account'unuzla. Burada File, Upload'u seçiyoruz. Ve Drive'ın birçok özelliği var. Upload'u seçiyoruz. Data'yı seçiyoruz. Şurada data, yani data, bu data. Yani bu faturamız, bu da faturanın Drive'a gitmesi için gerekli olan özelliği. Sonra file name olarak burada rename ediyoruz file'ı. Yani şöyle rename derken adını değiştiriyoruz. Şu şekilde bir tarih koydum ben. Ee, Şöyle de işte file ID arkasına yerleştirdim. Bunu da mı paranteze alsak ya? Ya da köşeli parantez mi? Ya da kalsın mı ya? Köşeli parantezi alalım. Bunu da köşeli parantezi alalım. Bize şöyle bir result veriyor. Artık bunun şeyi ne olduğunu hatırlamıyorum. JPEG miydi? Stream miydi? Yani JPEG. İşte fatura, şuraya da bir tire de koyabiliriz. Veya artık ne koymak isterseniz. Çünkü ismi olacak. Bu benzersiz bir isim olması gerekiyor. Bu da ID'yi koydum ki iyice benzersiz olsun. Ya da bu parantezleri sileyim ki ararken ID'de belli olsun, daha rahat olur şey. Şöyle nokta JPEG olacak onun çıktısı. Sonra burada işte kendi drive'ımızı seçiyoruz. My Drive. Fatura Image diye bir dosya açmıştım. E, daha önce söylemiştim burada işte size. Hani fatura imaj dosyasını açtım. Buradan listeden bulup ya da işte burada URL veya ID'sini kopyalayıp buraya yapıştırıp da kullanabilirsiniz. Bu fatura imajı gösterecek olursak şurası. Fatura dosyamızın altına fatura imaj diye bir şey açtım. Yani buraya gördüğünüz gibi işte Mart 27 2025 şu ID'si ile şey geldi. Fotoğraf galiba bu. Dur bakayım şöyle. Evet, fotoğraf. Fatura. Buraya faturayı getiriyor. Nerede kaldık? Drive'ımıza rename edip upload ettik. Burada da bir mapping'imiz var. Şimdi buradaki mapping'imizi görüyorsunuz. Buradan direkt kopyalayarak alabilirsiniz. Output fatura numarası. Mesela biz fatura numarası yazmıştık şeye. Ee, En başta parse ederken sanırım. Evet. Fatura numarası, fatura tarihi bilmem ne. Bunları bir şekilde burada set edilmesi var. Bunu nereden alıyoruz? Basic LLM chain item JSON output bilmem ne. Basic LLM chain'imiz nerede? Şu. Bunun ismini de değiştirebiliriz. İşte ne? Artık kendinize göre bir şey isimler koyabilirsiniz. Bu standart e, AI tool'umun NAT'nin verdiği isim değiştirebilirsiniz. Şuraya tıklayıp şuradan değiştirebilirsiniz ama ben şimdi değiştirmeyeceğim çünkü bozulur bu bütün akış. Buraya fatura tarihi, fatura numarası, fatura açıklaması, toplam fiyat, gördüğünüz gibi yani burada buradan sürükleyip atabiliyorsunuz şeyleri. Hmm, Nerede bunlar? Aa, şuradaki linklere göre
Şuradan çekip koyabilirsiniz. Ve size şu sonuç çıkacaktır. Fatura numarası, işte tarihi, açıklaması falan filan. Bunları sıradaki adımımıza geldiğimizde sheet'imize yapıştıracağız ya da yazacağız diyelim. Yazdığımız şu şekilde yazıyor zaten. Fatura no, tarih, toplam, adres, açıklama, fatura yolu falan filan. Adres niye gelmiyor? Daha sonra bakmam gerekiyor ama şu anlık size anlatmaya... adres yok burada. Şöyle yapalım. Adres. Evet. Atatürk Mahallesi bilmem ne bulvarı. Bunu çalıştırırsak böyle gelir. Gördüğünüz gibi adres de geldi. Şuradaki şey de önemli. Daha hep dünkü diyorum yani. Günler de karıştı birbirine. Daha önceki videomda şu hyperlink'i nasıl oluşturacağınızı göstermiştim. Bu hyperlink şu Google Sheet'inizdeki fatura yolunu yapan köprü de Türkçesi köprü olan bu linki oluşturan formül. Yani Excel'den de biliyorsunuz bir sürü çeşit formüller var. Buraya link vermek için oluşturduğumuz bir formül. Yani şu olayı bize göstersin diye bastığımızda da gitsin bize faturamızı göstersin diye yaptığımız bir olay. Linki de gösterdik. Şimdi buradan yine bir setimiz var. Buraya neyi? Invoice information ve file koymuşuz. Bunu da yapay zekamıza bazı bildirimleri gösterebilmek için koyduk. Burada mesela e, fatura açıklaması. Bu genelde array olarak geliyor. Görmüş olduğunuz gibi köşeli parantezleri görüyorsanız burada. Umarım görüyorsunuzdur. Görmüyorsanız da yorumlara yazın. Ben çok büyük bir ekranına bakıyorum şu anda. Benim için sorun yok ama siz eğer görmüyorsanız ben bunları daha büyütüp size daha iyi anlatmaya çalışırım. Sesim gelmiyorsa onları da yazmanızı rica ediyorum. Yazanlar oluyor. Onlara çok teşekkür ederim buradan. Ee, Basalım. Ne işe yaradığını görelim. Burada açıklamayı getirdi. İsmi getirdi. Faturacı Pek diye ismimiz vardı. Bunu da şeyde kullanacağız. Şu Invoice Agent'ta. Burada şöyle bir promptumuz var. Hemen açıklayayım. Şimdi normalde bize az önceki şeyde sette gösterdiğim gibi şuradaki bize array olarak geliyor. Şu output'a kadar geliyor yani açıklama invoice information'ı bir dizi içerisinde geliyor. Yani bir sürü şey var demeye çalışıyor bize bu set ettiğimiz şey. Bizim de burada onu yapay zekaya anlatmamız gerekiyor. Şunun içinde mesela map output 1 item JSON output içinde şey var. Eğer bunu böyle yaparsam mesela yine geliyor ama gördüğünüz gibi object tipinde geliyor. Yani bunun içinde bir sürü şey var diyor. Biz buraya belirli şeyini nokta deyip mesela adres dedim en baştaki adres dediğimizde adres gelebiliyor. İşte burada
Fatura açıklaması. Sonra fatura numarası bu şekilde. Siz de size göre neler varsa onları buraya yazdırmak için, yapay zekanın öğrenebilmesi için koyabilirsiniz. Buraya ne yazmışız? Fatura ile ilgili bilgileri aşağıdadır. Buna göre kullanıcıya bir yanıt ver. Yani şu yanıtı bize verebilmesi için Telegram'dan burada böyle bir ayarlar yapıyoruz yani. Mesela şu linki de buraya koymuşuz. Spreadsheet linki. Ee, Bakayım sharing falan filan. O da şuradan alıyoruz. Paylaş kısmı var. Bağlantıyı kopyala dediğimizde buraya mesela sharing gibi geliyor. Gördüğünüz gibi aynısı. 9C seri numarası da aynısı. Yani buradaki bizi yönlendirecek linkin şeyi promptu diyelim. Buradaki işimiz bu kadar. Bunu kaydedin veya işte ben size bu akışın JSON failini bırakacağım zaten açıklamaya. Buradaki işimiz bu kadar. Bir de şurada sistem message promptumuz var. Bunun diyeceksiniz ki niye İngilizce yazdın? Böyle e, aldığım template'te bu şekildeydi. Yani ben biraz template ile oynadım. Bazı yerlerine ekledim, çıkarttım. E, Değişik numaralar denedim yani bu sonuçları alabilmek için. Siz de kurcalarsanız, yani burada benim yaptığım gibi yapmazsınız. Belki başka akışı daha değişik şekillerde e, dizayn edersiniz. Ona göre istediğiniz işi yapabilirsiniz, işi yaptırtabilirsiniz. Automation'a yani otomasyona. Burada neler var? Yapay zekaya rolünü belirtiyoruz. Spesifikasyonlarını belirtiyoruz. İşte thank the user for submitting invoice. İşte teşekkür et falan filan demişiz burada. Bu aslında bunları eee ChatGPT'ye sorabilirsiniz. Bu şekilde eee promptları nasıl çıkaracağım, hangisi daha etkili olur gibi şeyleri. Burada input'un özelliklerini vermiş. Mesela example diye geçiyor. Input şu şekilde olsun. Invoice, number, date, total, amount, billing adres falan filan. İşte şunlar buralara tabi business bilmem ne yani bir hata olduğunda bunları verecek kullanıcıya. Siz buraya kendi e-mail adresinizi işte telefon numaranızı girebilirsiniz. Size ulaşması için falan filan. Eğer bir hata olduğunda böyle dönüşler için burada işte file name'ini vermişiz. Sonra burası database. Herhalde bu da folder numarasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şuradaki drive'ımızdaki şu folder'ın linki olabilir. Yok, bu spreadsheet'imiz. Onu şöyle de yapabiliriz. Kendi spreadsheet'imizi koyabiliriz. Tamam. Burada çeşitli notlar falan filan. En sonunda da şunu ekledim. Ben her şeyi Türkçe istiyorum. O yüzden direkt yapay zekaya söylüyorum bana bunların sonucunu Türkçe ver diye. O da bana Türkçe veriyor.
Yani siz de promptunuzu düzgün ayarlayıp Türkçesini isteyebilirsiniz. Diğer dillerde de isteyebilirsiniz. Farklı dillerde de konuşabilir. Şuradan Telegram'dan chat'i farklı dillerde de yapabilir. Yani bu işleri yaptığınız müşterinize göre bu işler değişir. Çok uzun video oldu gibime geliyor ama işte burayı kapatalım. Burada çok fazla şey gerektirmesin diye mini'yi seçtim. Çok fazla burada bir e, ırgalayacak işlem yok. Son olarak da Telegram bize reply yani mesajımıza geri dönüyor. Bu chat ID'mizi veriyoruz. Tekstimizi veriyoruz ve gönderiyoruz. Buraya kadar gelmişken şunu da çalıştıralım. Bakalım bize ne dönecek. Şunu da çalıştıralım. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Yine aynı şeyi verdi yukarıdakinin. Yine yazdı tabii ki Google Sheet'imize. İşte gördüğünüz gibi ama bu sefer gördüğünüz gibi e, adresi sonradan eklemiştik. Adresi getirdi. Faturamızın yolunu getirdi. Videonun da sonu geldi diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Sesim geldi mi bilmiyorum. Biraz İlber Ortaylı gibi yavaş yavaş anlatıyorum ama böyle 1.5 1.25x ile çalıştırırsanız videoyu ses düzgün gelecektir diye umuyorum. Kendinize iyi bakın. Kayıt uzun süre sürdü diye biraz kapattık ama şunu eksik kalmış. Onu tamamlayayım. İlk eee, şey, ilk olarak PDF olarak gönderdik faturamızı ve sonucu PDF olarak aldık. Şimdi diğer imaj olarak gönderelim faturalarımızı. Mesela bu neymiş? PNG. Hemen gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi akışımız başladı. Gidiyor. Sheet'imize de yazdı. Şimdi de Telegram'ımıza geldi. Fatura göndermiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Tutar 134.99. 14 Aralık 2023 sonu ödemeymiş. Şuradan da faturamıza ulaşalım. Görmüş olduğunuz gibi bu. Açıklama, abonelik alışverişi falan filan. Şurada faturamız. Gördüğünüz Canva faturam benim. 2023 faturası. Ee, bir tane JPEG deneyelim. Bu JPEG miydi? Tam hatırlamıyorum ama. Şimdi pardon. Önce tetikleyicimizi açalım. Tetikleyicimiz bekliyor. Dosyamızı şöyle bu JPEG bu miydi? Bu PNG. Bu da JPEG. JPEG formatında gönderiyoruz şimdi de. Yayınımız bahsediyor. Verileri drive'ımıza gönderiliyor. Sheet'imize yazılıyor. Tekrar AI ile bize geri dönüş yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi JPEG faturamız özellikleri. Buradan ulaşabilirsiniz. Tekrar açıyoruz şeyi. Gördüğünüz şu şeyleri seyretmemişiz galiba. Az önceki yaptığımız adres kısmını kapatmadan önce seyretmemişim. Nasıl yapılacağını gördünüz zaten videoda. Öyle devam ederseniz. Şimdi şurada şeye bakalım. Bu e,
Şu kırmızılıkları açıklamıştım size. Buradaki en son gönderdiğimiz file neydi? Bu hmm, hmm, JPEG. JPEG'te file ID gidiyormuş. PNG'de ne gitti acaba? Tekrar deneyelim mi? Önce bir şuradan workflow'umuzu açalım. Bekliyor şu anda. PNG dosyamızı seçelim buradan. Evet, bu dosya için Vodafone faturası bir tane herhalde gönderiyoruz. Bunun kısım geldi. Bunda da file ID gidiyor. PNG JPEG'de file ID gidiyor demek ki. Fatura işte bu benim Vodafone faturam. Yazmış olduğunuz gibi 71.80'miş 2020 yılında. Şimdi siz düşünün kaç oldu. Burada da faturanın görüntüsü. Bir tane de ne ekleyelim? Ha, şu web özelliği bir denemek istiyorum. Tetikleyicimizi açalım. Dosyamızı açalım. Bunlarda sorun yaşıyordu ve bu tarz. Evet. Gördüğünüz gibi sticker'mış bunun şeyi. File ID. Şöyle yerlerinde document file ID geliyordu. Birisinde foto file ID geliyordu. Foto yani formatlara göre ben bu üç formatı buldum ama siz daha keşfedersiniz formatların hangi özelliklerine göre şuradan en iyisini alıp buraya koyuyorsunuz. Burada sakın şunu yapmayın. Bir satır aşağı koymayın. Hepsi yan yana olması gerekiyor. Bu tarafa gitmesi için. Bu da geldi. 6130 TL. Ne faturasıymış bu? Bunlar benim internetten buldum faturalar da yemekhane kurulumu, catering hizmeti, temizlik hizmeti diye bir açıklaması varmış faturanın. Şöyle de basarsak gösterim acaba ve download ettiriyor. Neyse. Bir de şöyle bir şey denemek istiyorum. Bir fatura bulup faturanın fotoğrafını çekmek istiyorum cep telefonuyla. Bu işler için elektrik harcıyoruz. Elektrik faturası buldum. Onu göndereceğim Telegram'dan. Şöyle Telegram'ımı açayım ilk önce. Faturacı mülayim botumuza giriyoruz. Kameramızı açıyoruz. Böyle biraz yukarıdan çekeyim. Çektik. Klavyenin yazıları gelmesin diye biraz kırpacağım. Tamam, ne oldu? Şöyle, burada çok şey var. Gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekranda da çıktı. Ha, tetiklemeyi unuttuk. Ha, şöyle bir test workflow diyelim. Algılayacak mı acaba? Algıladı. Giriyor. Bunda daha çok şey olduğu için bak 7 defa döndü. 8 oldu sanırım. 9, 10.
OCR'layacak çok şey var faturanın üstünde. Bekliyoruz. 24 tane ev buldu. Bakalım nelermiş. Bitirsin. Evet. İsmi yanlış yazdı. Yanlış okudu. Böyle şeylere dikkat edin. Biraz fatura eski olduğu için gözükmüyor. Eşimin ismi Meral Aşiran Akan. Aşiran yazamadı. Hemen gidelim faturaya. Burasını düzeltmek gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Siz de bunlara dikkat edin. Canlı canlı görmüş olduk. Telefondan çektiğimiz fatura bu. Bundan da olmaz diyoruz. Öyle de olmaz diyor. Neyse. Burada sona erdirelim. Telefondan da çektik. Bakalım nasıl projeler çıkartacaksınız. Benimle de paylaşırsanız sevinirim. Yorumlarda bekliyorum sizi. Hoşça kalın.